Bekliyorum arkadaşlar. Dostların gelmesini bekliyorum. Geldiniz değil mi dostlar? Peki, arkadaşlar gelmeye başladılar. Merhaba Bilal Bey diyor. Çok teşekkür ederim canım. Sağ ol, iyi yayınlar diyen herkese. Nur Hayat sana da. Evet, şöyle okuyayım. Yıldız Çelik, Pamela, Nelida, Alketa. Herkese merhaba arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Canlı yayınıma hoş geldiniz dostlar. E, evet, Nur Hayat'ı görüyorum. YDTD'yi görüyorum. Tunzale'yi görüyorum, Alketa'yı görüyorum, Nur Hayat'ı görüyorum. Peki dostlar, umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Lütfen beğen yapın. Hoş geldiniz tekrar. Ve Afra ile Mert'i dün bütün gün sordunuz bana yayından sonra, bütün gün ve gece. Hepsini konuşacağız Afra ile ve Mert'le ilgili. Ve diğer başka ilginç konularımız da var. Onları da konuşacağız. Bu arada dünyanın en uzun yolculuğu hava yolu seferi gerçekleşti arkadaşlar ve düzenli olarak da gerçekleşecek. Dünyanın en uzun uçak yolculuğu başladı. Çin'in Şanghay şehri ile Arjantin'in Buenos Aires şehirleri arasında yeni bir uçak yolculuğu hattı başlatıldı. Bu yolculuk dünyanın en uzun direkt uçuşu olarak tanıtıldı. Şanghay ve Buenos Aires arasında gerçekleşen direkt uçak yolculuğu tam 29 saat sürüyor. Tam 29 saat uçaktasınız. Şanghay'dan kalkan uçak 25,5 saatte Buenos Aires'e varıyor. Dönüş yolculuğu ise 29 saat sürüyor arkadaşlar. Yani benim bugüne kadar yaptığım en uzun uçak yolculuğu. Buradan Arjantin'e uçmuştum. Brezilya'da São Paulo'ya uğramıştık ve toplam 14,5 saat sürmüştü. Ya Tokyo uçuşları 11 saat sürüyor. Evet, Los Angeles uçuşları 13,5 saat, 14 saat sürüyor. Şanghay ve Çin'in Şanghay şehri ile Buenos Aires arasında hangi hava yolu gidiyor? China Eastern Airlines. China Eastern Airlines, Çin'in Doğu Hava Yolları, Şanghay ve Buenos Aires arasında ilk ticari hat, 29 saat süren ilk ticari hat. Uçak Şanghay'dan kalktıktan sonra Yeni Zelanda'da 2 saat mola veriyor. Dönüşte de veriyor bu molayı. Auckland şehrinde Yeni Zelanda'nın tek bir mola ve düzenli bir uçak hattı bu. Haftada kaç gün olduğu bilgisi verilmemiş ama karşılıklı bir sefer tutarsa da bu yolculuk, ki araştırma yapılmıştır mutlaka önceden, aylar öncesinden havayolu şirketleri yeni bir hat açmadan önce, hatta seneler öncesinden çalışmaya başlıyorlar o hatla ilgili olarak. Çinliler zaten dünyanın her tarafına bundan 40-50 sene evvel dağılmaya başlamışlardı. Her yerde ticari ilişkileri var. Dolayısıyla bu yeni hava hattının tutacağına inanıyor insanlar. Kızılcık Şerbeti'ni de konuşacağız arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'nin senaristi gözaltına alınmıştı. Yıllar önce yazdığı, konuştuğu bir bantla ilgili, YouTube videosuyla ilgili gözaltına alınmıştı. Ancak bu gözaltı alınmasının Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüyle ilgili şikayetlerden de kaynaklandığı söylendi. Sorguda her iki konunun da kendisine sorulduğu
söylendi. Hem bugünkü e, senaryoda Doğan'ın, evli barklı kadın Doğan'ın görümcesinin kocasıyla yakınlaşması, ahlaksız ilişkiyi mesajlaşmayla başlatması, aile yapısına uygun olmayan davranışların dizide normalmiş gibi senaryolaştırılması toplumun değerlerine aykırı bulundu ve bu konu da senariste soruldu. Şimdi ne oldu? Tanıtımı hazırdı. Bu cuma yayınlanacak bölümün tanıtımı hazırdı. Ancak Rütük bu kadar üzerine gelince demek ki tanıtımda bazı yasak şeyler vardı ki yasak olabilecek, şikayet konusu olabilecek ilginç konular vardı ki o tanıtımı iptal etti yapımcı ve dizinin içinde de ikinci bölümün içinde de revizyonlar yaptırdı. Senaryoda değişiklikler, çekimler yeniden yapıldı. Dolayısıyla tanıtım gecikti. Salı günü tanıtımın dün girmesi gerekiyordu. Galiba bu saatlerde anca yetiştirebildiler. Ya girdiler ya girmek üzereler. Cuma günkü bölümün tanıtımını. 4. sezonun ilk bölümünde Doğa, Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa ile görümcesinin kocası Firaz, Batuhan Bozkurt oynuyor. Firaz arasındaki yasak aşk, aile değerlerine aykırı binlerce, on binlerce şikayet yağdı Rütük'e ve senarist kısa süreli gözaltına alındı, ifadesi alındı, sonra serbest bırakıldı Merve Göntem. Ama çok büyük tepki var ve dolayısıyla yeni bölümde de değişiklikler yaptı Rütük. Bir saniye şuradan bir şeye bakacağım arkadaşlar. Bu konuda yeni bir ek bir bilgi gelmiş mi diye bakıyorum. Evet. Aldatılma iptal edildi. Normalde hazırlanan fragmandaki aldatılma iptal edildi. O fragman iptal edildi. Ve yeni bir fragman, Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesine gelen tepkilerin ardından 4. sezonun o fragman da, genel fragman da her yerden kaldırıldı. Bölüm fragmanı da iptal edildi ve yeni bir fragman hazırlanıyor. Yani bir de Işıl durumu var. Abdullah Bey'in eşi Işıl eski sevgilisiyle Abdullah Bey'in paralarına nasıl konacaklarını hesaplıyorlar, görüşüyorlar. Bu da rezil bir durum. Işıl'ı Abdullah Bey karısı olarak biliyor ve karısı olarak kabul ediyor ama kadın arkasından filmler çeviriyor. Eski sevgilisiyle Abdullah Bey'i soymaya ve her türlü ahlaksızlığı tekrar yaşamaya kalkıyor. Kızılcık Şerbeti herhalde bu sene çok konuşulacak bir dizi. Şunu söylemek istiyorum tam da burada arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın devamlı izleyicileri, sadık izleyicileri çok iyi hatırlarlar. Ne demek benim şimdi söyleyeceğimi. Yalı Çapkını'nın 1. sezonunda Yalı Çapkını üstüne basa basa reytinglerde zirveye çıkarken ve Kızılcık Şerbeti onun çok gerisinde kalırken Kızılcık Şerbeti'nin fanları kendilerine bunu yediremiyorlardı ve Yalı Çapkını için Yalı Çapkını işte ahlaksızlığı öne çıkaran bir dizi. Ne o Seyran'la Ferit'in hali dizide öpüşmeler, yakınlaşmalar, sevişmeler filan. Rezil dizi, rezillikle reyting alıyorsunuz filan diye ithamlarda, suçlamalarda bulunmuşlardı. Yalı Çapkını için Kızılcık Şerbeti'nin fanları. Ne oldu şimdi? Gelinen noktada rezilliği yapan, asıl daniskasını yapan sizsiniz. Kızılcık Şerbeti dizisi her türlü rezilliği, her türlü etik dışı davranışı normalmiş gibi ekranlarda gösterenler, dizi adı altında gösterenler sizin yapımınız. İşte bakın bu kadar sosyal medyada on binlerce tepki var. İnsanlar neler yazıyorlar. Hadi itiraz edin o yazılanlara. Madem öyle değil, Rütük'e cevap verin. 19 Eylül Cuma günü yayınlanacak 105. bölümün tanıtım videosu yeniden yapılıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'den dünyada bir ilk gerçekleşti. Onu konuşacağız. Afra ve Mert birbirine ne kadar benziyor
konuşacağız. Hepsini konuşacağız dostlar. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'le birlikte fotoğraf paylaşımı. Bize Bir Şey Olmaz dizisinden fotoğraf paylaşıldı. Neden paylaşıldı? Konuşacağız. Evet, sevilen şarkıcı Cem Adrian, Ahmet Minguzi'ye ithaf ettiği Hayat isimli şarkısını Cuma günü çıkaracağını açıkladı. Ahmet Minguzi'yi bilmeyen kalmadı artık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da pek çok insan Ahmet Minguzi'nin, İtalyan Türk vatandaşı Ahmet Minguzi'nin dramını, ilginç hikayesini çok iyi biliyor. Babası şef, Türk, annesi İtalyan. İstanbul'da yaşıyorlar ve Kadıköy'de bit pazarına alışverişe gidiyor ve orada yaşıtları tarafından bıçaklanarak haince hayattan koparılıyor Ahmet Minguzi. Hiçbir kabahati, hiçbir suçu yokken 15 yaşındaki pırıl pırıl bu güzel çocuk hayattan koparıldı ve onun davası, onu öldürenlerin tutuklu olarak yargılandıkları dava ne ceza alacakları merak ediliyor. Davaları devam ediyor, hala bitmedi. Kamuoyu bir an evvel dava neticelensin ve en ağır şekilde cezalandırılsın onu öldüren çocuklar diye uğraş veriyorlar. Ve sanatçılar da Ahmet Minguzi'ye, spor kulüpleri de Ahmet Minguzi'ye arkasından çok güzel paylaşımlar yapıyorlar, destek oluyorlar Ahmet Minguzi'nin dramına gereken cezanın verilmesi için. Ona bu hayatı bu hayattan koparanların en ağır şekilde ceza alması ve bir daha benzer bir olay yaşanmayacak şekilde örnek bir ceza olması konusunda insanlar çaba gösteriyorlar. Cem Adrian da Ahmet Minguzi'ye yeni bir şarkısını ithaf etti. Hayat isimli şarkısını. Benim çok severek dinlediğim bir sanatçı. Biliyorsunuz Trabzonspor Kulübü de kendi taraftarı olan o 15 yaşındaki pırlanta gibi çocuğa bir tribününün ismini vermişti. Stadyumundaki bir tribünün ismini vermişti ve bu sezonun da, bu futbol sezonunda Ahmet Minguzi futbol sezonu olması için müracaat etmişti Futbol Federasyonu'na Trabzonspor Kulübü. Evet dostlar, Allah rahmet eylesin. Mesajlarınıza bir daha bir bakalım. Yapan arkadaşlar elleriniz dert görmesin. Esma Eken iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Dün Onur Akay misafirimizdi, konuğumuzdu. Biliyorsunuz Onur Akay'la dünkü yayını gerçekleştirmiştik ve yayının sonuna doğru Onur Akay çok ilginç bir açıklama yapmıştı. Onur Akay ne demişti arkadaşlar? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Hanım'ı arıyor. Çok sık arıyor ve barışmak istediğini söylüyor. Bize aracı olun, bizi barıştırın diyor dedi Onur Akay. Ve Mert Ramazan Demir'in gösterdiği bu çaba şu anda Afra Saraçoğlu tarafından karşılık görmüyor. Ama gerçekten seviyorsa Afra Saraçoğlu, ki biz öyle olduğuna inanıyoruz. Gerçekten Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'i sevdiğini ve aralarında gerçekten uzun süreli bir ilişki yaşandığını, o ilişki süresince ikisinin de birbirine aşık olduğunu çok iyi biliyoruz. Finlandiya'dan bana yazan arkadaş, Finlandiya'dan yorumların altına YouTube'da bir soru soran arkadaş, izleyici, Finlandiyalı izleyici diyor ki, onun sorusuna cevap vereyim şimdi burada. Diyor ki, Bilal Bey diyor, Miray Daner'in menajerinin diyor, Mert'in alacağı kararlarda gerçekten etkisi var mıdır? Varsa nasıldır? Ve özel hayatında etkisi var mıdır? Aslında Finlandiya'dan bu soruyu soran değerli izleyici kardeşim, geçtiğimiz videoları izlersen, bu kanaldaki geçtiğimiz videolarımızı izlersen orada bu sorunun cevabı var. Geçmişteki videolara hepsine altyazı ekleyemedim henüz. Altyazı eklemek çok zor bir olay. Bir videoya beni izleyen çeşitli ülkelerden
ülke sayısına göre altyazı eklemem benim yaklaşık 20 dakikamı alıyor. Yani 45 ile 55 sayısı arasında dil ekliyorum. Her videomu yaklaşık 35-40 ülkeden izleyen olduğunu biliyorum ama benim geneldeki takipçilerimin 55 ülkeye dağıldığını kabataslak hesapladım. Gelen yorumlardan ülkelerin ismini yazıyor insanlar, sağ olsunlar. Şunu söylemek istiyorum. Geçmişteki videolarımın hepsinde çeviri yok. O yüzden evet, belki sıkıntı yaşayabilirsin. Uzun sürdüğü için çeviri eklemek. Onun için yok henüz. Ama vakit buldukça da yapıyorum geriye dönük. Şimdi sorunun cevabına gelirsek, yani Miray Kaya'nın Mert Ramazan Demir'in hayatında ve iş hayatında çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Onu son derece etkilediğini, kendi istediği yönde ona yön verdiğini ve Mert Ramazan Demir'in de Miray Kaya'ya büyük değer, önem verdiğini biliyoruz. Yıllar önce Mert henüz bu kadar ünlü değilken onların tanışıklığı, Mert'in o zaman menajeri başka birisiydi ama Miray Kaya yine o çevredeydi, Mert'in çevresindeydi, yine yakınındaydı. Çeşitli iddialar var. O iddialar konusunda öyledir veya değildir demeyeceğim. Yani Miray Kaya ile Mert Ramazan Demir arasında özel bir ilişki var diye çeşitli iddialar var. Ancak Miray Kaya'nın Mert Ramazan Demir'e etki ettiği biliniyor. Menajerler sanatçılarına çok etki edebilirler. Çok fazla etki edebilirler. Bazı sanatçılar menajerlerin sözünü çok dinler. Yani ona gerçekten büyük değer verir. Mert Ramazan Demir Miray Kaya'ya çok büyük değer veriyor. Onun sözünü çok dinliyor. İş anlamında da dinliyor. Gördüğümüz kadarıyla özel hayatında da dinliyor. Yani Miray Kaya'nın Mert'in Afra'yla mesafeli olmasında etkisi illaki var. Her şeyden evvel Miray Kaya biliyor ki Mert Ramazan Demir'in hayatta en önemli verdiği kadın Afra Saraçoğlu. İlk çıktıkları zamandan itibaren, yani bugün aralarında bir ayrılık da olsa 3 sene boyunca hayatındaki en önemli kadın, annesi ve kardeşleri, kız kardeşleri birlikte Afra Saraçoğlu. Ancak Miray Kaya hiçbir zaman Afra Saraçoğlu'nu takip etmedi. Hiçbir zaman beğen yapmadı. Yani ben Mert Ramazan Demir olsam en çok değer verdiğim kadınla menajerimin arasının çok iyi olmasını arzu ederim ve menajerimden bunu isterim. Sevgilimden de bunu isterim. Menajerimden de bunu isterim. Sizler görüşeceksiniz. Sizlerin aranızda problem olmayacak derim. Ama Mert bunu hiçbir zaman demedi ki Miray hep kendi bildiği gibi yaptı, kendi bildiği gibi yaşadı. Burada Mert'in Miray'a verdiği bir avans var, bir ayrıcalık var. Ama menajerler, evet, bunun çok örneği vardır. Genel olarak söylüyorum, sanatçılarının özel hayatına yön verebilirler, sevgilisinden ayırabilir, birisiyle sevgili olmasını sağlayabilir. Hatta onun evlenmesini de isteyip destekleyip onu evlendirebilir de. Bunun çok örnekleri var. Türkiye'de de yurt dışında da çok örnekleri var. Bilmiyorum, benim bu söylediklerimden merak ettiğiniz konuda aydınlanabildiniz mi? Ama öğrenmek istediğiniz başka şey varsa herkes gibi, bütün takipçilerim, bütün beni izleyenler gibi siz de soruyla bana ulaşabilirsiniz. İster DM'den, ister ben bütün YouTube mesajlarının, YouTube yorumlarının okumaya gayret ediyorum ve gördüğünüz gibi cevap da veriyorum çoğuna. Görebilirsiniz. Okuyorum da. Evet, Sinem Kobal'a soruyor arkadaşlar. Muhabirler Sinem Kobal'a soruyorlar. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, oyuncu Sinem Kobal'a. Kenan İmirzalıoğlu kim? Abi dizisinde Afra Saraçoğlu'nun partneri olacak olan çok değerli oyuncu. Ne diyorsunuz diye, diziyle ilgili ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Ben de heyecanla bekliyorum diyor.
Ama projelerini onlardan dinlemek daha doğru olur diyor. Burada hemen kaçıyor. E, Yani bana sormayın diyor, onlara onlara sorun diyor. Şirin bir şekilde cevap veriyor. Yani gazetecilere de sizi bakın cevapsız bırakmıyorum der gibi onlara diyor ki ben de heyecanla bekliyorum. Bizi de heyecanlandırıyor bu cevabıyla ama arkasından hemen siz projelerini onların anlatması daha doğru olur diyor ve kaçıyor. Yani kaçıyor, sorudan kaçıyor. Sinem Kobal gazeteciler de bir cevap alamıyorlar dolayısıyla. Abi Kenan İmirzalıoğlu 51 yaşında, Afra Saraçoğlu 27 yaşında. Aralarındaki yaş farkıyla ilgili soru işaretleri, sorular, eleştiriler durmuş durumda. Hele bir de dizi başlasın. Güzel bir senaryoyla iyi bir şekilde başlarsa bu aradaki bu sorular, yaş farkı soruları tamamen ortadan kalkabilir. Ama bu Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasındaki özel durumun nasıl gelişeceğiyle çok alakalı arkadaşlar. Burada bir senaryo mühendisliği gerekiyor. Yani bunun da yapılabileceğini, yapılacak ki bu yola giriliyor, bu yola çıkılıyor. İyi bir anlatımla bu dizinin başarılı olabileceğini de düşünüyorum bir yandan. Afra Saraçoğlu için böyle düşünüyorum. Yani Afra Saraçoğlu'nun üzülmesini hiçbir şekilde istemiyoruz elbette. Şu anda Türkiye'nin hakikaten en çok öne çıkan, en başarılı iki oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Her ne kadar diğer oyuncular da artık mindere çıktılarsa da, ringe çıktılarsa da, minder güreş, ring boks biliyorsunuz. Yine de en çok konuşulan, en çok merak edilen, en çok anlatılan oyuncular Mert Ramazan Demir erkeklerde, bayanlarda da Afra Saraçoğlu. Şimdi bakın onları konuşuyoruz da zannedilmesin ki ama öyle zannediliyor. Bunun da altını çiziyorum. Yalı Çapkını yeni bitti. Bu çocuklar o dizinin rüzgarıyla bu kadar çok yine sosyal medyada konuşuluyorlar. Yine bu kadar çok öne çıkıyorlar. Yalı Çapkını sayesinde. Oradan kalan Afra ve Mert Seyfer ve Ferit etkisiyle bu kadar konuşuluyorlar diye düşünebilir insanlar. Ama bir süre sonra 6-7 ay sonra yanıldıklarını anlayacaklar. Bu çocuklar kendi güzellikleriyle, kendi adamlıklarıyla, hanımlıklarıyla, kendi başarılarıyla, kendi oyunculuk kabiliyetleriyle isimlerinden bahsediyorlar. Ben ekranda program yaparken benim yanımda oturan Beyaz TV'deki bayanlardan bir tanesi, hadi bakalım göreceğiz, Yalı Çapkını bitsin, göreceğiz Afra'yı, Mert'i. Hiç gündeme gelecekler mi, konuşulacaklar mı, aynı başarıyı sürdürebilecekler mi diye sormuştu. Cevabını benim vermeme gerek yok. Sektör zaten Yalı Çapkını bittikten üzerinden 3-4 ay geçti. Henüz sektör kendi veriyor. Metruk Adam denilen dizi Netflix'in dünyadaki, Türkiye demiyorum bakın, Türkiye rekorunu kırdı zaten. Türkiye'nin en başarılı global dizisi ünvanını kazandı yabancı platformlar içinde. Netflix'te de diğer yabancı platformda, Disney Plus'ta da Metruk Adam'ın ulaştığı başarıya ulaşabilen başka bir dizi olmadı bugüne kadar. Ama dünya çapında da dünyanın en ünlü erkek oyuncularının aldığı izlenirlik sayısına yaklaştı Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir nerede oynuyor arkadaşlar? Dizisi Metruk Adam Netflix'te oynuyor. Peki Bize Bir Şey Olmaz dizisi nerede yayınlanacak? Disney Plus'ta yayınlanacak. Öyle değil mi? Netflix'teki Metruk Adam dizisi o kadar büyük bir izlenme sayısına ulaştı ki, o kadar büyük bir izlenme süresine aynı zamanda ulaştı ki, bu rekor Disney Plus yöneticilerini müthiş şaşırttı. Yani bu kadarını da beklemiyorlardı. Bekliyorlardı, tamam, yani
Ama bu kadarını da ummuyorlardı. Disney Plus yöneticileri. Türkiye'de bir ilk, belki dünyada bir ilk. Bir platform Disney Plus daha dizi bitmeden, dizinin çekimleri bitmeden tanıtımını yapmaya başladı. Bize bir şey olmasın çekimleri devam ederken Disney Plus daha çekimleri bitmemiş, post production'ı yapılmamış, montajı yapılmamış, montaja girmemiş dizisinin tanıtımını yapmaya başladı. Dün X platformunda Disney Plus X adresinde Mert Ramazan Demir'in bize bir şey olmazını tanıttı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu ben şimdiye kadar hiçbir zaman böyle bir şey görmedim ben Türkiye'de. Ya ne çıkacak? Civciv mi çıkacak? Kuş mu çıkacak? Bir bekle bakalım. Bir bekle, nasıl bir dizi geliyor? Oyuncular iyi oynamışlar mı? Erkek iyi oynamış mı? Kadın iyi oynamış mı? Diğer ekip iyi oynamış mı? Ya çekimlerde bir hata varsa bekle bakalım, tanıtımını yapıyorsun ama ya yayınlamazsan. O kadar eminler ki her şeyin dört dörtlük olduğundan, Mert'in oynadığı dizinin mükemmel olduğundan sürekli olarak, çünkü setten brief alıyorlar. Setten, yönetmenden bilgi alıyorlar. Nasıl harika, nasıl gidiyor, nasıl sahneler nasıl, oyuncular nasıl, harika, Mert nasıl, harika. Böyle dedikleri için, böyle geri dönüş aldığı için Disney Plus'ın Türkiye'deki yöneticileri de biz bunu şimdiden tanıtalım. Zaten aldı başını gidiyor. Netflix'teki Metruk Adam'la öne çıktı. Dünya çapında, Türkiye'de öne çıktı bu oyuncu. Bu oyuncunun bizde dizisi başlayacak. Biz de bunun, bizim malımız bu adam diyelim. Biz de bunun tanıtımını yapalım. Geliyor ha, gidiyor ha, Mert Ramazan Demir diye biz de bunu duyuralım diye. Dünyada ilk defa ben böyle bir şey, bitmeyen bir dizinin tanıtımının yapıldığını görüyorum arkadaşlar. Ve daha dizinin çekimleri bitmeden ilk kez rakibin başarısı bir dijital kanalı memnun etti. Netflix'teki Metruk Adam'ın başarısı Disney Plus'ı mutlu etti. Çünkü onlar diyorlar ki bizde de bu adamın malı var. 8 bölüm yayınlayacağız, dizisi var. Ondan sonra bir 8 bölüm daha çekeceğiz bunu inşallah. Bir 8 bölüm daha çekeriz, veririz parasını, oyuncuyu ikna ederiz. 3 sene, 4 sene biz bu diziyi çekeriz. Görebiliyor musunuz? Bir oyuncunun iyi oynaması, bir oyuncunun işini aşkla yapması, bir oyuncunun işini severek yapması onu nasıl öne çıkarıyor? Bu Mert Ramazan Demir'in geleceğini hayal edebiliyor musunuz? Şimdi diyelim ki Mert Ramazan Demir Disney Plus'tan burada 8 bölüm için diyelim ki 4 kere 8 hatta 4 milyon desek, 4 kere 8 32 milyon lira aldı. 8 bölüm için peşin aldı 32 milyon. 4 milyon aldı bölüm başına Disney Plus'tan. Netflix'ten de Disney Plus'tan da bir dahaki dizi teklifi için bir mislini ister bunun. 64 milyon lira ister 8 bölüm için. 4 milyon lira aldı ya, 8 milyon lira ister bölüm başına. Verirler. Ulusal kanallar düşük veriyorlar ama platformlar, Amerikan platformları çok daha fazla verebiliyorlar. Ve onu yurt dışında da daha da öne çıkaracak, daha da ünlü haline getirecek bir başarı bu. Türk yapım projeler arasında platform rekoru geldi Metruk Adam'dan. Henüz ilk ayını doldurmadan 22.4 milyon görüntülenme. Bu ne demek? Sinema olsa 22 milyon 400 bin kişi bilet almış, filmi seyretmiş, sinemaya gitmiş. Türkiye'de böyle bir rekor, sinema rekoru yok. En fazla işte o şeyler, Recep İvedikler 5,5 milyon falan en çok izlenen bu. 22.4 milyon ve 34.3 milyon saat izlenme ile global starların derecelerin arasında. Yani çok enteresan. Bravo Mert Ramazan Demir. Bravo.
Ve bu tanıtımda gördük ki Disney Plus'ın Mert Ramazan Demir ve Miray Dener'in dizisini Twitter'da iki fotoğrafla tanıtırken yazdığı slogan, dizinin sloganı, insan aslında kim olduğunu ilk kez aşık olduğunda öğrenir. Böyle bir slogan yazı vermişler. O dizi ekrana gelsin de ona insanlar neler yazarlar. Ve altında orijinal dizi bize bir şey olmaz diye de bir ibare var. Orijinal dizi vurgusunu yapmışlar. Şimdi malum mesela Hande Erçel'in dizisi orijinal dizi değil. Kore filmi, Güney Kore filmi, Barış Arduç'la oynadığı Güney Kore dizisinin uyarlaması. Ama diyorlar ki burada orijinal dizi. Demek ki bize bir şey olmazın senaryosu ve hikayesi tamamen gerçek, tamamen yerli. Yani daha evvel çekilmemiş. Evet. Onur Akay'ın konuşmasından bahsediyorduk arkadaşlar. Onur Akay'ın sözlerinden bahsediyorduk. Evet, Onur Akay, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nun annesini aradığını ve barışmak istediğini söylediğini ve bunu birkaç kez tekrarladığını söylemişti Onur Akay. Demek ki olur ben konuşurum dedi Lütfiye Hanım Mert Ramazan Demir'e. Ve Mert Ramazan Demir bir daha onu aradığında konuştunuz mu diye aradı mutlaka. O da büyük bir ihtimalle konuştum. Çünkü anneler kızlarıyla her gün konuşur. Kızlar annelerini her gün ararlar. Anneler de arar. Her ne kadar tatilde de olsa, sette de olsa, setteydi bir ara. Şimdi tatilde. Anneler kızlarına, kızlar annelerine günde 2-3 kere mutlaka ulaşırlar. Benim eşim kaç yıllık evliyiz, kaç yaşına geldi. Hala günde 4-5 kere annesiyle konuşmadan rahat edemez. Biliyorum çevremdeki hanımlardan da annelerden de biliyorum. Hep öyle. Erkekler, erkek çocukları biraz daha babacıdır, daha az konuşur anneleriyle telefonda ama kızlar yani konuşmuştur Lütfi Hanım, sormuştur. Afra da haliyle demiştir ki anne şu anda bir şey demek istemiyorum demiştir. %100 yani kendini çekecek kız. Her ne kadar çok seviyor da olsa kendini geri çekecek. Öyle olması lazım zaten. Birdenbire vay öyle mi Mert'ciğim falan diye yapmaz. Hiçbir kadın yapmaz. Ki yani karşısındakini kabahatli bulan hiçbir kadın hele hiç yapmaz. Ama Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'e büyük bir aşkla bağlı olduğunu, birbirlerini zamanında çok sevdiklerini, o aşkın, sevginin hala kopmadığını, devam ettiğini de biliyoruz. Bize gelen duyumlar, daha evvelden de işte bir kere daha barıştılar, yine bir şeyler oldu, uzaklaştılar. O süreçte yaşananlar ve Mert de böyle özür dileyerek, barışmak isteyerek geri geldiğine göre Afra Saraçoğlu eninde sonunda bunu kabul edecektir dostlar, arkadaşlar. Bunu da böyle altını çizmek gerekir. Evet, sizin mesajlarınıza bir daha bir şöyle bakmak istiyorum. Afra Saraçoğlu'nun hayatında tek annesi yok canım. Onun köpekleri var, kedisi var. Amerika'daki babası var, artık babasıyla görüşüyor. Oradaki babasının eşiyle, onların akrabalarıyla da görüşüyor zaman zaman. Buradayken de babasıyla buzları eritti biliyorsunuz. Mert var tabii canım, Mert var. Mert mutlaka hayatında bir yerinde var. Ve Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarını gördünüz değil mi? Gittiği müzikalden bir paylaşım yaptı New York'ta. Ne kadar benziyorlar Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir. Kültür meraklısı, sanat meraklısı ikisi de. Ve ulusal müzeye gitti Afra Saraçoğlu. Oradaki tabloları beğendiklerini görüntüledi. Hepsi çok değerli. Birisi Picasso'nun, öbürü yine çok değerli başka ressamların tablolarını görüntüledi ve onları paylaştı
Afra Saraçoğlu. Picasso'nun insan formunu geometrik şekillere bölen Better isimli eseri. Bundan 2025 117 yıl önce yapmış Picasso bu eseri. İnsan formunu geometrik şekillere bölen National Museum'da New York'ta gitti, orayı gezdi. Magritte'in yüzleri örtülü bir şekilde öpüşen iki figürün tasvir edildiği Aşıklar tablosu. 1928. Gördünüz mü o tabloyu? Yüzleri örtülü şekilde öpüşen iki figürün tasvir edildiği Aşıklar tablosunu da paylaştı. Bilal Özcan Official hesabımda paylaştım onu ve Twitter hesabında da paylaştım. Beni X'ten, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bunları ve bir tane daha tablo paylaştı. Matisse'nin Piyano Dersi adlı eseri. Bu da 1916 yılında yapılmış bir tablo. Sanata, görsel sanatlara ve sanatın her türlüsüne çok meraklı. İkisi de, Mert Ramazan Demir de, Afra Saraçoğlu da. Mert Ramazan Demir de Hollanda'ya gitti biliyorsunuz. O da müze gezdi. O da sanat eserlerini paylaştı. Daha evvel aynı şeyi Londra'da da yapmıştı Mert Ramazan Demir. Bu iki genç birbirine ne kadar benziyor. İlla benzerlik deyince kaşı gözü, yüzü gözü anlaşılmasın. Karakterleri çok uyumlu, birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Aynı konserlerden zevk alıyorlar. Aynı müzik türlerini, aynı sanatçıların konserlerine gitmeyi biliyorsunuz ne kadar çok seviyorlar ve yurt dışına birlikte çıktıklarında da konser gezmişlerdi dostlar, arkadaşlar. Birbirine her bakımdan uyum sağlayan iki aşıktan söz ediyoruz. Bu da onların barışmalarını gerektiren bir başka önemli sebep. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Valla Mert'in sıcak baktı, TV işi yokmuş diyordu arkadaş. Ulusal kanallar arasında Mert'in ücretini bundan sonra ödeyebilecek bilmiyorum bir kanal olabilir mi? Yani Mert metruk adamla dünya çapında bu kadar büyük bir başarıya ulaştıktan sonra, hele bu Disney Plus'taki bu dizi de başarılı olursa ve aynı şekilde rekorlar kırarsa televizyonların durumu zaten çok kötü arkadaşlar. Yani önemli bazı isimler, televizyonlar, isim vermeyeceğim burada. Çok büyük bildiğiniz, çok önem verdiğiniz bazı kanallar aylardır maaşı ödeyemiyorlar. Bu yeni olan bir şey değil. Geçen seneden kalan bir şey. Yani geçen sene de vardı bu kriz televizyonlarda. Reklam süreleri dolmuyor, reklamlar dolmuyor. Şimdi sezon yeni başladığı için iyi gözüküyor. Şimdilik fena değil diyorlar. Reklamlar, diziler reklam alabilecek, dizi aralarında reklamlar olabilecek deniliyor ama önümüzü göremiyoruz diyorlar televizyonlar yine. Bakın samimi söylüyorum, bazı kanallar ödemelerini yapamıyorlar. Bazıları çok geç yapabiliyor, bazıları da 3 aydır falan maaşı ödeyemiyor. Yani Mert Ramazan Demir şimdi bölüm başına 4 milyon alırken ulusal kanaldan 6 milyon isterse, Disney Plus'tan, Netflix'ten 8 milyon ister de ulusal kanaldan 6 milyon, 5 milyon isterse veremezler. Nasıl verecekler? Yani dolayısıyla Mert Ramazan Demir'in ulusalda oynaması zor. Bundan sonra hep dijitalde görürüz diye düşünüyorum. Bakalım. 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 ATV hükümete yakın bir kanal olduğu için ATV'nin reklam problemi olmaz.
ATV sadece özel sektörden değil, devlet kurumlarından da reklam alıyor. Bankalar ve diğer petrol şirketleri ve benzeri başka devlet kurumları da ATV'ye reklam yağdırıyor. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu'nun ve İmirzalıoğlu'nun ücretini ATV ödeyebilir. Oraya reklam gelmeme diye bir sorunu olamaz. Ama tabii ki sonuçta onlar da reytinge bakıyorlar. Eğer bir dizinin reytingi düşük gelirse ATV o diziyi kaldırır ve kaldırıyor da zaten. Geçen sene de kaldırdı, evvelki sene de kaldırdı reytingi düşük gelen dizileri. Tamam reklam alıyor ama boşuna niye para versin ki? Masraf yapsın ki? ATV'de Mert Ramazan Demir olabilir belki. ATV onun ancak parasını ödeyebilir diye düşünüyorum. Kanal D de hükümete yakın bir kanal. Kanal D'nin ilişkileri de ATV'nin kadar olmasa da onun da kamu kurumlarından reklam konusunda iyi ilişkileri var diye biliyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Mert Ramazan Demir her platformda tiyatro yapmayı çok istiyor mesela. Tiyatro zaten Shakespeare'i okuduğu için oyuncu olmayı seçmiş biliyorsunuz. Shakespeare'i okumuş, tanımış. Adam Mert Ramazan Demir aşık olmuş Shakespeare'in kabiliyetine, yeteneğine, kitabına, şeyine, öyküye, anlatılanlara ve ben demiş oyuncu olacağım. Okulun tiyatro koluna öyle başlamış. Ve Mert Ramazan Demir'in en büyük hayali bir tiyatro oyunu yazmak. Yazar da ve tiyatro oynamayı çok istiyor. Afra Saraçoğlu oynadı zaten biliyorsunuz. Ve yine tiyatro oynamak hayali var ama ona bir fırsatları olacağını zannetmiyorum. Burası Broadway değil. Yani Broadway'de çok değerli oyuncular da çıkıyorlar, tiyatro yapıyorlar ve çok iyi kazanıyorlar New York'ta. Broadway demişken yani oyunculuğun nüvesi, oyunculuğun kaynağıdır Broadway. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının önemli bir kısmı Broadway'den çıkar. Ve Broadway'de çok yetenekli on binlerce, yüz binlerce genç var Broadway'den geçen ve orada yükselmek için, fark edilmek için bekleyen. Hepsi çok değerli, çok yetenekli, çok başarılı oyuncular. Ve Afra Saraçoğlu önceki akşam Broadway'de yeni çıkan bir müzikali izlemeye gitmişti. Onu da paylaştı biliyorsunuz. Ben de New York'a her gittiğimde mutlaka Broadway'de bir iki müzikal izlemek isterim. Ve bileti buradan alırsınız. Türkiye'den yer ayırırsınız aylar öncesinden. Yurt dışına gitme planınız belliyse. Çünkü oraya gittiğiniz zaman bulamazsınız. Yani bir hafta 10 gün evvelden bilet bulamazsınız. Çoğu oyunda bulamazsınız. Çoğu müzikalde bulamazsınız. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar oraya oyun seyretmeye geliyor. Tatile gelenler mutlaka oyun görmek istiyorlar. Harika müzikaller biliyorsunuz. Ve orada da o sahnelerde de oyuncuya her türlü değer verildiği için ünlü oyuncular setlere ara vermek istediklerinde müzikalde, tiyatroda hele gençlerse yer alırlar. Ama Afra Saraçoğlu'nun, Mert Ramazan Demir'in buna Türkiye'de vakit bulabileceğini zannetmiyorum. Peki dostlar, iyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. Beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın olur mu? Yorumlarda buluşalım, yorum da yapın. Sorularınızı yorumlarda sorun. Bütün yorumları okuyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.